Popo ile ilgili olarak daha önceki yaptığımız yayınlarda hep BBL'den, popo protezinden ya da hibrit uygulama, yani hem yağ enjeksiyonu hem popo protezi uygulamalarından defalarca bahsettik. Fakat özellikle gerek kendi iradesiyle gerek bir obezite cerrahisiyle kilo vermiş ve bu verdiği kiloda 30-40 kilonun üzerinde olan hastaların ciddi anlamda bir popo bölgesinde gevşeklik, sarkıklık problemi olabiliyor. Bu tabii ki yapıya da bağlı. Yani her hasta için aynı şekilde söyleyemeyiz. Bazı hastalarda o kadar ciddi bir deri fazlalığı ve gevşeklik oluyor ki bu tip hastaları sadece bir yağ enjeksiyonu ile, sadece bir protezle ya da hem protez hem yağla kurtarmak bazen mümkün olamayabiliyor. Böyle problemi olan kişiler zaten az çok vücutlarını bilirler, tahminde ederler. Mutlaka diyor hasta zaten geliyor, hocam diyor ben diyor bir lifting, bir body lift uygulaması yaptırmak istiyorum diyerek bize başvuruyor. Şimdi böyle hastalar tabii ki başvurduğunda bu tip hastalarda her şeyden önce kombine operasyonlar aslında planlıyoruz. Ben her ne kadar bugünkü konumuz popo kısmı olsa bile aslında bunu bir bütün halinde değerlendirmek. Bu tip hastalarda işte göğüs de ayrı bir konu, karın bölgesi de ayrı bir konu, bel bölgesi, yine popo bölgesi, hatta iç bacak kısımları, uyluk bölgesi. Yani bütün hepsini bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Kombine bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ve ameliyat sırasını ya da ameliyata karar verirken hangi grubu birlikte yapacağınızı ya da bütün ameliyatların hepsini beraber mi yapacaksınız? Buna net olarak karar vermek çok önemli. O yüzden bu tip hastalar geldiğinde ön görüşme şart. Yani hastayla mutlaka hekimin konuşması ve hangi işlemi yapılacağı, sırasının nasıl olacağı, bütün bunların hepsi bence işin aslında en önemli, ameliyatında başarılı olmasında en önemli kriterlerinden bir tanesi. Ama ben sadece popo bölgesine yönelik olarak neler yapılabileceğini anlatayım. Daha sonraki bir programda mutlaka bu total body lift yapacağımız hastalarımıza nasıl yaklaşacağımızı da başka bir programda detaylı bir şekilde anlatabilirim. Şimdi popo bölgesinde ciddi bir deri sarkıklığı, gevşeklik söz konusu ise, bel bölgesi kalın ise bu tip hastalarda karın germe ile beraber 360 derece dediğimiz bir pantolon germe estetiği gerçekleştiriyoruz. Bu estetik esnasında biz o bel kısmındaki dokuları daima kesip atmıyoruz. Bazen bunları popoyu şekillendirmek için aşağı doğru bir flap dediğimiz teknik ile, flap kaydırma yöntemi ile poponun o boş olan kısımlarına doğru ilerletiyoruz ve daha sonra popoyu kestiğimiz bölgeden böyle sanki bir ceket giydirilir gibi pantolon giydirme tarzında popo kısmındaki sarkmış olan derileri de bunun üzerine doğru giydiriyoruz. Böylelikle popo sıkı oluyor ve o gevşeklikten, o boşluktan kurtulmuş oluyor. Tabii bu yöntemlerden sadece bir tanesi. Çünkü dediğim gibi bu tip hastaların problemleri kişiden kişiye çok farklı. 30-40 kilo vermesine rağmen popo bölgesi hiç etkilenmeyen hasta grubu da var. Ya da bundan daha az kilo verilmesine rağmen ciddi alma gevşek olan hasta problemi de var. Bu tip hastalarda yine yağ enjeksiyonu, popo protezi ya da bu bahsettiğim body lift uygulaması ile, yani arka kısmını, bel germe kısmında yapacağımız uygulamaların hepsini değerlendirmek gerekiyor ve hastanın yapısına göre, vücut tipine göre karar vermek gerekiyor. Hatta öyle hastalarla karşılaşıyorum ki hastanın popo bölgesine doğru bel kısmındaki o gevşekliği sırt germeyle düzeltip popo kısmına aldığımız yağları enjekte ederek düzelttiğimiz, yani bazen bel kısmı ince oluyor, hasta çok kalın olmuyor. Bu tip hastalarda sırt germe yaptığınızda bile, yani yukarı doğru kalktığında otomatik olarak bel oyuntusu ortaya çıkıyor. Popoyu da bir miktar yağla dolgunlaştırdığınızda bile çok güzel, çok başarılı sonuçlar alabiliyorsunuz. Yani sözün kısası, hani bir söz var, demokrasilerde çözüm tükenmez. Plastik cerrahi ameliyatlarında, tekniklerinde kişiden kişiye, hekimden hekime bile çok farklı seçenekler söz konusu olabiliyor. Tabii tecrübe burada çok önemli. Ben özellikle bu tip body lift hastalarıyla, yani aşırı kilo vermiş kişilerin cerrahisiyle çok uğraşıyorum. Kombine operasyonlarla çok uğraşıyorum. O yüzden bu tip hastalar geldiğinde sıralamayı da iyi yapmanız gerekir. Yani
Mesela yağ alınacaksa bu yağı atmamak, bu yağı mutlaka ya göğüste ya popoda ya bacakta kullanmak gibi bir takım seçenekler olduğu için ameliyat kararında yanlış verilmiş bir operasyon kararının, iyi planlanmamış bir operasyon ya da oldu bittiye getirmiş olan bir işlemin hastanın daha sonraki yapılacak olan seanslarını etkileyebileceğini. O yüzden gerekirse tek seferde eğer hastanın şartları mümkünse yapılması gerektiğini özellikle altını çizmek istiyorum. Bu tip problemleriniz varsa tecrübeli, bu işe hakim bir hekimle görüşmenizin de ne kadar önemli olduğunu böylelikle vurgulamış oluyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.